Herkese merhabalar. Anadolu Efes olarak sürdürülebilirliğe değer katmak için başlattığımız yeni podcast serimize öncelikle hoş geldiniz. Bugün serimizin ilk bölümünde bizim için son derece önemli olan bir konuyu konuşmak istiyoruz. O da tarım. Benimle birlikte bugün 2 tane önemli konuğum var. Ben onları kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Hemen yanımda Anadolu Efes Teknik Direktörümüz Koray Anar var. Ekip arkadaşım aynı zamanda. Hemen onun yanında, Koray'ın yanında da sevgili Yasemin Kireç var. Kendisi Anadolu Meraları'nın CEO'su olarak bugün bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Konuyu uzatmadan hemen sorularımla başlamak istiyorum. Evet, bugün tarımdan bahsedeceğimizi söyledim en başında ama spesifik bir konu üzerinde durmak istiyorum. O da onarıcı tarım. Onarıcı tarım son dönemlerde oldukça konuşulmaya başlanan bir kavram oldu ama bize birazcık açabilir misin? Onarıcı tarım tam olarak ne demek ve ekosistem için önemi ne? Tabii memnuniyetle. Onarıcı tarım, insanın toprakta yol açtığı hasarı onarmayı hedefleyen, organik madde miktarını, biyoçeşitliliği, su döngüsünü, mineral döngüsünü yani aslında ekosistem hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlayan bir tarım biçimi. Konvansiyonel tarıma alternatif olarak geliştirilmiş bir şey. Tarım insanların doğaya en büyük müdahalelerinden bir tanesi ve yüzyıllardır böyle olmuş. Gıdamızı da ham maddemizin pek çoğunu da aslında tarım sayesinde yetiştiriyoruz. Burada eskiden fark etmediğimiz bir sorumluluğu fark etmeye başladık. Özellikle de iklim kriziyle, iklim krizinin bu kadar hızla artmasıyla diyeyim. Emisyonlar anlamında hem su kullanımı anlamında tarımın çok ciddi bir etkisi var değil mi? Evet, ezber bozan bir şeye dönüştü artık ve konvansiyonel tarım da bunu daha fazla tetikliyor. Yani tabii ki sadece konvansiyonel tarım sorumlu bulmak burada gerçekçi olmaz yani. Çünkü insan zaten devamlı buna bir katkıda, iklim krizine bir katkıda bulunuyor ama tarım çok hızlı bir şekilde yapış biçimimizi değiştirerek iklim kriziyle mücadele etmemizi sağlayacak, sistemi onarmamızı sağlayacak bir şey. Yani sadece toprakta yaptığımız uygulamalardan bahsetmiyoruz. Burada bütün ekosistemi, bütünü ve bağlamını gözeterek korumayı, sosyo-kültürel, ekonomik olarak da sürdürülebilir çözümler sunan bir tarım yöntemini benimsemeyi ve benimsetmeyi hedefliyoruz. Aslında onarıcı tarım bu. Süper, yani aslında burada sen 360 derece bütün ekosistemi, sadece toprağı onarmayı değil, bütün ekosistemin dayanıklılığını ve direncini güçlendirmekten bahsediyorsun diye ben özetlemek istiyorum. Peki teknik olarak aslında baktığında onarıcı tarım ve geleneksel ya da konvansiyonel tarım arasındaki fark nedir? Onu biraz anlatabilir misin bize? Şimdi birkaç tane fark var. Ben bunlardan en önemlisi aslında bakış açısına odaklanmak istiyorum. Konvansiyonel tarımda verimlilik odağı var. Ne kadar daha fazla verim alabiliriz? Onarıcı tarımda Kısa tabii sürede ki ne kadar daha fazla verim? evet, kısa sürede verimlilik üzerine giden bir bakış açısıyla yapılıyor. Onarıcı tarımda da tabii ki verimlilik gözettiğimiz bir şey fakat verimlilikten daha önce dirençlilik ve dayanıklılığa odaklanıyoruz. Bu da bir takım yöntemleri değiştiriyor. Verim almak için toprağı ve bitkiyi zorlayacağımıza onarıcı tarımda toprağı ve bitkiyi destekleyerek yani zorlamak gibi değil, hakikaten ihtiyaçları olan desteği sağlayarak bir seri, tek bir reçete yok. Farklı farklı yöntemleri bir araya getirerek bu işin coğrafyası, toprak yapısı, yetiştirilen ürün farklı parametrelerle gerçekten bütünü gözeterek ve bir bağlam doğrultusunda yapılıyor. Yani konvansiyonel tarıma baktığımız zaman bağlam nedir? Üretelim, çok verim alalım, satalım gibi bir şeye geliyor açıkçası. Onarıcı tarım bunu tamamen değiştiriyor. Daha bütüncül, 360 derece. Biraz teknik tarafından da bahsetmem gerekirse daha doğa dostu yöntemler. Hem koruyucu hem onarıcı hem de sonrasında sürdürülebilir yöntemleri adapte ediyor. Bu yöntemler nedir diye de sorarsan yeşil gübreleme, işlemesiz tarım, kompost yapımı, Kimyasal girdilerin aslında kimyasal girdilerin olabildiğince azaltıldığı ve onun yerine daha yeşil ve doğa dostu uygulamalarla toprağı iyileştirdiğimiz ve iyileştirmeye odaklandığımız tekniklerden bahsediyoruz.
Evet, aslında bütün girdilerin azaltıldığı diyelim. Yani Girdilerin ekosistemin azaltıldığı. kendi kendine işleyebilmesi için ekosisteme de fırsat veren bir yöntem, onarıcı tarım, bir yöntemler toplumu diyeyim. Ben orada özellikle verimlilikle ilgili birazcık daha açmak istiyorum. Okuduğum bir araştırmaya göre şu bir gerçek ki aslında onarıcı tarım pratiklerini bir standarda oturttuğunuz zaman ve bir optimum seviyeye geldiği zaman aslında konvansiyonel tarıma göre verimliliğin daha da arttığına ilişkin araştırma sonuçları vardı. Şimdi oranlarını tam hatırlayamıyorum ama belki aranızda hatırlayanlar vardır. Dolayısıyla böyle insanların aklında eyvah onarıcı tarım verimliliği azaltacak falan gibi bir düşünceden de yola çıkmamak gerekiyor, değil mi? Evet, ama şimdi şöyle bir şey var. Topraklarımız çok yorgun ve bir takım kimyasallara çok alışmışlar. Şimdi onarıcı tarım yapmaya başladığımız zaman pek çok insan böyle bunun bir anda mucizevi bir şekilde değişeceğini düşünüyor. Yani biz son 60-70 yılda bozduğumuz şeyi bir yılda, 2 yılda onaramayız. Hakikaten sabır isteyen bir şey. Yani burada gözetilmesi gereken çok fazla parametre var. Dolayısıyla başlarda verim kaybı yaşayanlar oluyor. Ürüne göre değişiyor. Dediğim gibi tek bir reçetede olmadığı için coğrafyaya göre değişiyor, toprak yapısına göre değişiyor. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda uzun vadede evet birkaç sene sonra toprağın dışarıdan girdiği ihtiyacı azaldığı için verim kaybı endişesi de yok oluyor diyeyim. Hatta daha da verimli olmaya başlıyor. Çünkü demin de dediğim gibi toprağı optimum canlılık seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Toprakta besin olduğu zaman bitkiler de daha iyi besleniyor. Beslenen bitki daha verimli, daha canlı oluyor. Çok yani aslında mantıklı, düz mantık bir şey bu. Ama yani bu sürekli işte kimi insanları nasıl besleyeceğiz kaygıları yani halbuki dünyada yeterince gıda üretiliyor. Üretilen gıdanın da 1/3 çöpe gidiyor. Yani burada lojistik bir takım problemlerden de bahsetmek lazım aslında. Orada hani onarıcı tarım verimlilik kaybına sebep oluyor gibi bir endişe ve korkuya kapılmak yerine uzun vadeye odaklanıp uzun vadede iyileşecek her şeyi göz önünde bulundurarak verimliliğin de kesinlikle iyileşeceğini söylemek mümkün. Aslında doğayla uyum içinde hareket ettiğimizde zaten doğa da bize cömertçe onun karşılığını verecek diye düşünebiliriz, değil mi? Evet yani müdahale çok daha fazla müdahale gerektiriyor. Müdahaleyi azalttığımız noktada doğanın bize bir şey verme fırsatı oluyor. Yani sürekli bir müdahale ederek işte her sezon önce sürdüm, gübreledim, bir şey yaptım devamlı müdahaleyle doğanın kendi vereceği o fırsatı elinden alıyoruz. Diyorum. Bizim çok manipüle ediyoruz aslında. Yasemin çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Ben buradan Koray'a dönmek istiyorum. Koray aslında bizim bir süredir Anadolu meralarıyla görüşüyorduk ve geçtiğimiz yıl itibariyle de aslında uzun soluklu bir işbirliği yapmak konusunda bir karara vardık. Bu noktada sana direkt şey sormak istiyorum. Anadolu meralarıyla işbirliğimiz, Anadolu Efes'in işbirliği sence neden önemli? Serdar çok güzel bir soru. Çünkü tarım bizim işimizin tam kalbinde yer alıyor. Biz aslında bir bira şirketi gibi görünsek de aslında biz büyük bir tarım şirketiyiz. Ve tarımsal alanda da en önemli ham maddelerimiz arpa ve şerbetçi otu. Bunların sağlıklı, kaliteli ve verimli bir şekilde üretilmesi için bizim toprak olan bağımızın çok kuvvetli olması lazım. Bizim 2030 vizyonu kapsamında yaptığımız çalışmalar aslında sürdürülebilirliğin ötesine geçiyor Anadolu meralarıyla. Biz artık toprağı onarmak durumundayız. Çünkü küresel iklim krizinin de etkileriyle ham maddemizde hem verim kaybı hem kalite kaybı önümüzdeki yıllarda daha da ön plana çıkacak durumda. O yüzden bizim toprağı iyileştiren ve ham maddemizin kalitesini, verimliliğini, sağlığını garanti altına alınan çözümler geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden de Anadolu meralarıyla olan işbirlikteliğimiz çok önemli. Biz sadece Türk tarımına, bu uygulamalarla Türk tarımına değil, dünya tarımına da önce olmak, rol modeli olmak istiyoruz ve inşallah hep beraber 2030 yılında benim vizyonum New York İklim Konferansı'nda bu yapmış olduğumuz uygulamaları tüm dünyaya duyurabilmek. Kesinlikle çok güzel bir hedef olduğunu düşünüyorum ve bu konuyla ilgili ben de kişisel olarak çok heyecanlıyım.
Koray, tarımın öneminden bahsettik. Aslında Anadolu Efes'in tarımla olan bağı böyle yeni bir konu değil. Senin de bahsettiğin gibi 4 ham maddemiz var. İkisini topraktan alıyoruz. Kendimizi bir tarım şirketi olarak nitelendiriyoruz. Ve aslında tarım alanındaki çalışmalarımıza da kurulduğumuz ilk günden bu yana yoğun bir şekilde o alanda çalışmalar yapıyoruz. Birazcık senden bu çalışmaların detaylarıyla ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii ki Selda. Biz Tarımsal Ürün Geliştirme Departmanımızı 1982 yılında kurduk. 40 yılı geçkin bir süredir tarımsal konuda tohum geliştirme çalışmaları yürütüyoruz ve şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda 17 tane kendi adımıza tescilli tohum geliştirdik. Biz sadece kendi mühendislerimizin geliştirdiği, şu anda da hem yurt içinde hem yurt dışında toplam 8 tane üniversite ile işbirlikteliği içerisindeyiz. Kendi bünyemizde yüksek lisansını hatta doktorasını bu alanda yapan arkadaşlarımız var. Yani kendi alanımızda aslında uzman kişileri kendi bünyemizde barındırıyoruz ve bu alanda ciddi bir efor sarf ediyoruz. Çünkü onarıcı tarım uygulamaları hem ham madde kalitesini doğrudan etkiliyor, hem de bizim gelecek yıllardaki hem verimli hem kaliteli hem de sağlıklı ham maddeye erişebilmemiz için çok önemli bir rol oynuyor. Peki özellikle arpayı düşündüğümüzde onarıcı tarım pratikleriyle üretilmiş arpalar sence bizim ürünlerimizi, biralarımızı nasıl etkileyecek? Şöyle söyleyeyim. Sana deseydim ki 2050 yılında bira içemeyeceksin, ne tepki verirdin şu an? Bence bir tedirgin olurdun de. Eyvah. Eyvah derdin. İşte 2050 yılında biz bira içmeye devam edebilmek istiyorsak onarıcı tarım uygulamalarına ciddi anlamda bir kafa patlatmamız ve bu uygulamaları hayatımızın bir gerçeği haline ve bir parçası haline getirmek zorundayız. O yüzden de bizim toprağın su tutma kapasitesini, toprağın karbon tutma kapasitesini onarıcı tarım uygulamalarıyla hayata geçirmemiz lazım. Bu sadece toprağa değil, aslında küresel iklim kriziyle de bir savaşın bir parçası olacak. Çünkü topraktaki uygulamalar toplam dünyadaki karbon salınımının ve iklim krizinin %40'ını oluşturuyor. Çok ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran. O yüzden burada bize büyük bir rol ve sorumluluk düşüyor. Kesinlikle, yani sadece bize şirket olarak değil, aslında tarımla ilgili olan bütün şirketlere bu anlamda önemli bir rol düştüğünü düşünüyorum. Burada ben direkt Yasemin'e dönmek istiyorum. Onarıcı tarım dediğimiz zaman bu şirketler ve toplum için nasıl bir fayda yaratıyor? Birazcık daha bunu detaylı olarak açabilir misin bize? Tabii şimdi aslında baktığımızda tarımda, şirketlerde, toplumda sistemimizin çok önemli parçaları. Tarımsal üretim biçimlerinin temelinde de ekonomik, toplumsal, kültürel, iletişimsel, algısal bir bütün yatıyor. Onarıcı tarımla iş modeli kurmaktan bahsediyoruz. Onarıcı tarımın kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden çok daha öteye geçmesi gerektiğini söylüyoruz. İş yapış şekli haline geldi. Evet, iş yapış şekli ve bir yaşam biçimi. Yani burada gerçekten bir uçta şirketler diyelim, öbür tarafta tüketiciler, herkese bir rol düşüyor. Yani dolayısıyla şirketler bunu iş yapış biçimlerine adapte ederken tüketiciler de mesela türetici olarak alışveriş alışkanlıklarına adapte edecek bir takım prensipler, onarıcı tarımla ilgili prensipleri benimsemeliler. Yani böyle bir böyle bir dünyada yaşıyoruz aslında bugün. Şirketlerin sorumluluk alması gerekiyor. Herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Yani sorumlu tüketim, üretim ve bütün bunlarda aslında bugün artık işte son 15-20 yıldır onarıcı tarımın gitgide artarak hızla ortaya çıkardığı bir dönüşüm potansiyeli. Onarıcı tarım bir ucunda çiftçinin, bir diğer ucunda da artık tüketici değil türetici diyeceğim. Türeticinin bulunduğu zincirde güvenli bir bağın kurulması için şirketlere çok eşsiz bir fırsat sağlıyor. O zincirin pek çok halkasını şirketler dolduruyor çünkü. Bir ürün üretildikten sonra ulaşana kadar, tüketildiği noktaya gidene kadar şirketin tasarladığı bir gıda tedarik zinciri örneğin üzerinden ilerliyor. Bunu da onarıcı bir iş modeline dönüştürmek
Gerçekten de biraz önce Koray'ın da dediği, senin de dediğin gibi 2050 yılında hala da içmekten, yemekten hoşlandığımız şeyleri yiyip içebilmemiz, yapmaktan hoşlandığımız şeyleri yapabilmemiz için çok önemli gerçekten de. İklim krizinden söz etmişken aslında bu dönüşümde onarıcı tarımın rolü nedir Koray? Onarıcı tarımın rolü oldukça kritiksel daha. Şimdi 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun 10 milyara çıkacağını düşünürsek aslında daha fazla gıdaya ihtiyacımızın olduğu aşikar. Gıdanın arzının artması için de bizim iklim koşullarıyla mücadele etmemiz, kuraklığın ve ani hava değişikliklerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu da yapabilmemiz için toprak olan ilişkimizi tekrar kurmamız gerekiyor. Toprağı şu an çölleştiriyoruz. Endüstriyel gübreler, endüstriyel ilaçlar ve bunların fazla kullanılmasının toprak üzerinde çok ciddi negatif etkileri var. Bizim bunu tersine döndürüp toprağı onarmamız gerekiyor ki bu 10 milyar insanın gıda ihtiyacını karşılayabilelim. O yüzden de hem yani sadece verimlilik açısından değil, iklim kriziyle de mücadelede onarıcılarım ciddi anlamda bir rol üstleniyor. Bilimsel verilere göre de küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlayabilmemiz için şu anki mevcut onarıcı tarım uygulamalarının 3 katına çıkması gerekiyor. Bunun için de biz kendi üzerimize düşen sorumluluğu aldık ve ciddi 5 yıllık bir yolculuğa başladık. Bu 5 yıllık yolculuğun sonunda yaklaşık 300 bin dekar alanda yürütmüş olduğumuz tarımsal faaliyetleri tamamen onarıcı tarım uygulamalarıyla destekli bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Burada genç çiftçiler de çok önemli. Çünkü yaşlanan bir çiftçi nüfusumuz var. Genç çiftçileri buraya dahil etmemizin kritikliğinin farkındayız. Son yıllarda genç çiftçileri de eğitiyoruz seninle birlikte biliyorsun. Onları da sisteme dahil etmemizin bir faydası da şu olacak. Onlar bu verimlilik artışını gördükleri zaman bu işte daha kalıcı genç çiftçiler olmaya başlayacak ve tekrar bir tarım toplumu haline yavaş yavaş geliyor olacağız. Toprağa saygı duymamız gerektiğini tekrar hatırlamamızda fayda var diye anlıyorum ben senin anlattıklarından. Ya aslında biz de bu bakış açısıyla onarıcı tarım pratiklerinin daha yaygın hale gelmesi için üzerimize düşen başka bir sorumluluk daha olduğunu düşündük ve bir kaynak oluşturmak istedik. Ve geçtiğimiz günlerde de Yasemin sizlerle birlikte bir onarıcı tarım kılavuzu yayımladık. Biraz bu kılavuzun içerisinde neler var senden dinleyebilir miyiz? Biz bu kılavuzu sadece bir rehber metin olarak değil, aynı zamanda harekete geçirici bir yol haritası olarak görüyoruz. Onarıcı tarıma 360 derece bir çerçeve sunuyoruz. Onarıcı tarıma nasıl başlanabileceği, planlamanın nasıl yapılacağı, sonrasında izlemenin ne kadar önemli olduğu, takip, not almak gibi detaylar. Ve onarıcı tarımın tarımsal üretimin farklı alanlarına göre nüanslarını da açıklamaya çalıştığımız, bağlamsal ve böyle bütün olarak da nasıl bir gözle onarıcı tarım değerlendirilmesi gerektiğini anlattığımız son derece aslında detaylı ama herkesin de anlayabileceği gibi güzel bir kaynak oluştu. Bu kaynağı oluştururken de hem tabii kendi geçmiş deneyimlerimizden faydalandık, hem çiftçilerin, akademisyenlerin, çok farklı alanlarla uzmanların da görüşlerini aldık. Süper. Bu kaynakla ilgilenenler varsa izleyicilerimiz arasında anadoluefes.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten burada amacımız herkesin kullanabileceği bilgileri aslında paylaşmak ve böylelikle toprağı iyileştirme noktasındaki etkimizi hep birlikte daha da geliştirmek diye anlatabilirim. Ben buradan tekrar Koray'a dönmek istiyorum. Koray, bundan sonraki süreçte Anadolu Efes ve çiftçilerini neler bekliyor aslında onarıcı tarım bağlamında? Şimdi ilk etapta biz bu uygulamaları sahada pilot olarak uygulamaya başlıyoruz bu sene. 2025 yılı bizim pilot olarak farklı bölgelerde, farklı çiftçilerle uygulamaları başlattığımız yıl olarak geçecek. Aynı zamanda biz topraktaki kullanılan endüstriyel gübre yerine farklı bize özgü, toprağa özgü hangi gübre olabilir diye bir startup işbirlikleriyle de başladık. Firmanın ismi Soil Biome ve Z jenerasyonu arkadaşların kurduğu bir firma ve Z jenerasyonu çok gümbür gümbür geliyor çünkü çok bilinçliler. Yani
dünyadaki bu iklim kriziyle mücadele onlar için çok önemli. Birinci öncelikle diyebilirim. O yüzden ben o gençlerle çalışmaktan da çok mutluyum. Çok güzel işler yapacağımıza ve toprağı hep birlikte onaracağımıza çok inanıyorum. Mükemmel. Evet, Koray bize bir sonraki adımlardan, Anadolu Efes perspektifinden bir sonraki adımları anlattı ama Yasemin, biraz Koray'ın söylediklerini tamamlamak adına sen de bize birazcık hani Anadolu Meraları perspektifinden bir sonraki adımları anlatabilir misin? Biz çiftçilerle olan teması arttıracağız. Ekibimiz zaten sahaya çıkmaya başladı. Bu saha gezilerinin hem sayısını arttıracağız hem görüşmelerimizin niteliğini derinleştireceğiz. Anketler yapacağız. Hem ekolojik mevcut durumu tespit etmek, üzerinde neler yapabileceğimizi görmek, aynı zamanda uygulamalarımızın nasıl bir iyileştirici, onarıcı etkisi olduğunu görmek için de sahada bol miktarda vakit geçireceğiz. Burada çok önemli bir şey söylüyorsun. Gerçekten bu pratiklere başladıktan sonra öncesi ve sonrasını kıyaslama imkanı bulacağız. Yani ölçümleyeceğiz ve her şeyi rakamlarla ve datalarla aslında somut olarak ortaya koyabileceğiz. Bu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bunun. Evet, gerçekten de öyle. Bu alanda veri azlığı da var yani bu arada. Tabii ki araştırmalar hızla artıyor ama yine de ne kadar çok veri toplayabilirsek o kadar güzel. Çünkü aslında bilimsel bir şey yapıyoruz. Yani pek çok insan onarıcı tarımı geleneksel yöntemlere döndüm, herhalde onarım yapıyorumdur gibi farz ediyor ama sadece yöntemsel bir şey olmadığını da konuştuk. Burada o yüzden topladığımız veriler çok önemli ve çok geniş bir çiftçi ağına sahibiz. Bu projede de çok şanslıyız. Bu çiftçi ağını da daha yakından tanıyıp aynı zamanda gençlerle hem çiftçilik yapan gençlerle hem çiftçilik yapmak isteyen üniversite öğrencileri, ziraat alanında çalışan onlarla çeşitli çalışmalar yapacağız. Fikir maratonları düzenleyeceğiz. Yani mümkün olduğu kadar insana dokunarak hep birlikte neler yapabileceğimizi aslında görerek, anlayarak ve anlatarak devam edecek projenin geri kalanı bizim için. Üç tane çok önemli bir şey söyledin. Birincisi veri bazlı çalışmalar, az önce söylediğimiz gibi. İkincisi gençlerin yeniden tarıma yönlendirilmesi noktasında onları bu projeye nasıl, bu programa daha doğrusu nasıl dahil edebiliriz? Bunun çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum ve bu konuyla ilgili çok heyecanlıyım. Gençlerin fikirlerini alıp o fikirleri hayata geçirmek konusu bizim için bence çok heyecan verici. Üçüncüsü üretici, iş ortaklarımızı aslında bu işin kalbine ve merkezine koymak ve onlarla olabildiğince kol kola çalışmanın çok çok önemli ve kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü el ele verdiğimiz zaman asıl sonuçları ve dönüşümü gerçekleştirme imkanımızın olabileceğini düşünüyorum. Ve bütün bunları da hep birlikte yapacak olmak gerçekten çok heyecan verici diye düşünüyorum. Sizin de tekrar Anadolu Meralı olarak tekrar ve tekrar ellerinize kollarınıza sağlık. Gerçekten bu anlamda bize çok önemli katma değer sağlıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Siz de bize çok güzel bir alan açıyorsunuz ve tarımın geleceği kolektif bir çaba gerektiriyor. Yani şu an hiç kimse tek başına gerçek bir etkiyi yaratamaz. Bunu hep birlikte yapabiliyor olmak hepimize güç veriyor, gerçekten de umut veriyor. O yüzden bence çok besleyici bir işbirliği. Süper. Peki bir sorum daha var. Bu işin ekonomisini düşündüğümüz zaman çiftçiler ekonomik olarak nasıl etkilenecek bu süreçte? Çiftçiler bundan direkt söyleyeyim pozitif etkilenecek. Çünkü biz örneğin toprağın su tutma kapasitesini arttırınca aslında sulama ihtiyacı azalacak. Bu da enerji, iş gücü, kaynak tasarrufu anlamına gelecek. Aynı zamanda toprağın da verimliliği artacak. Yani daha az girdiyle daha çok verim elde eden aslında çok daha onlar için karlı bir işe dönüşmüş olacak. Ve girdilere olan bağımlılıkları çiftçinin azalmış olacak. Yani hem bir yandan toprağı iyileştireceğiz ama bir yandan da birlikte çalıştığımız iş ortağımız çiftçileri de ekonomik anlamda da güçlendirmiş ve dayanıklılıklarını o anlamda arttırmış olacağız. Zaten o kapsamda birçok eğitimlerle de onları destekliyoruz ya da teşvik paketleriyle de finansal kaynaklara erişimlerini o anlamda kolaylaştırıyoruz. Dolayısıyla onarıcı tarımla birlikte de buradaki gücümüzü birlikte daha da arttıracağız önümüzdeki süreçte diye Kesinlikle. anlatabiliriz. Süper.
Yavaş yavaş aslında podcast'imizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben burada birazcık daha tarımdan ziyade birazcık sizlere daha farklı, daha eğlenceli sorular sormak istiyorum. Yasemin, daha doğrusu bir Koray'la başlayayım. Koray, emekli olduğunda bağ bahçe mi yoksa sahil, kum, güneş mi? İkisi de değil aslında. Benim hayalim Rami Koç gibi dünyayı 2 yıl boyunca yelkenliyle dolaşmak. Oo, mükemmel bir hayalmiş. Evet. Süper, atarsın artık bize Deniz, kum, fotoğrafları. güneşe daha yakın bir hayal. Aynen. Yasemin, sana da birazcık daha farklı bir soru sormak istiyorum. Aslında Anadolu meralarından önce sen de işte Koray ve benim gibi aslında bir beyaz yakalıydın. Bu beyaz yakalıktan şu anda yaptığın işe, yani sosyal girişimciliğe geçiş serüvenin nasıldı? O yolculuğu bize kısaca anlatır mısın? Anlatmaya çalışayım. Aslında çok keyifli bir yolculuk olduğunu söyleyebilirim. Yani şöyle, beyaz yakalık pek çok açıdan gerçekten çok ödüllendirici bir çalışma sistemi. Fakat benim için böyle hep bir şey eksikti orada. Ve her zaman da böyle toprağa, doğaya, dağa, taşa çok böyle meraklı olmuşumdur. Astrolojiye ne kadar meraklısınız bilmiyorum ama ben tamamen toprak grubuyum. Dolayısıyla işin içinde yeşillik, toprak, dağ falan dendiği zaman beni çok çekiyor ve biraz daha böyle özgürlük alanım olan, aslında daha farklı bir sorumluluk alabileceğim, yani çünkü sistem içerisinde hepimizin çok fazla sorumluluğu var, bir sürü sorumluluk alıyoruz ama ben o sorumlulukla inisiyatifin farklı şekilde dengelendiği bir şey arıyordum. Ve bunun da sosyal girişimcilik olduğunu fark ettim. Yani zaten çok etki odaklı düşünürüm, fayda sağlamak odaklı düşünürüm. Yani genelde kafam hep öyle çalışıyor. Zaten o yüzden ben de daha önce kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, işte PR, böyle çeşitli o etkiyi hem etkiyi ölçebileceğimiz hem arttırabileceğimiz alanlarda çalışıyordum. Yani bu noktaya gelene kadar birkaç kere fikir değiştirdim. Farklı girişimlerde bulundum. Fakat en sonunda böyle bu daha bütüncül yaklaşımın, onarıcı tarımın sadece tarım pratikleri olmadığını ve çok daha fazlası olduğunu anladıktan sonra dedim ki istediğim her şeyi bir araya getiriyor. Yapabileceğim her şeyi, becerilerimi bir araya getiriyor. Hem fayda sağlıyorum, hem etki ölçebiliyorum. Hem planlama yapabiliyorum, hem doğayı gözetiyorum, dünyayı, insanları, ekosistemi. Aslında yani hayalimdeki işi yapıyorum ve işim hayatım deyince kendime kızıyorum ama tam öyle. Böyle işimin hayatımın merkezinde olduğu ve bütün alanlarını da çok güzel, tatmin edici bir şekilde doldurduğu bir Hayat amacını noktadayım. gerçekleştiriyorsun belki de. Evet, öyle gibi hissediyorum. Umarım da hep böyle hissederim. Bilmiyorum, insan bazen fikir değiştiriyor hayatta ama. Süper. Evet, ben bu keyifli sohbet için her ikinize de çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün onarıcı tarımı konuştuk. Onarıcı tarımın dünyanın geleceği için neden önemli olduğunu konuştuk hep birlikte. Önümüzdeki podcastlerde farklı konularda yine sizlerle birlikte olacağız. Gözünüz kulağınız bizde olsun.